Avrupalılar tarafından Tanrı'nın kırbacı olarak anılan Avrupa Hun İmparatoru Atilla, kendisinden önceki büyük Türk hükümdarları gibi cihan hakimiyeti düşüncesini benimseyen ve devletin tüm gücünü elinde toplayan bir hükümdardı. Bu kudret ile Roma'yı, Çin'i ve son olarak Konstantiniyye'yi dize getirerek siyasi ve askeri alanda büyük zaferler elde etmiştir. Yaşadıkları dönemde iz bırakan liderler, tarihin her döneminde toplumlar tarafından beğeni kazanmıştır. Bu kahramanlar, dil, din ve ırk ayrımı gözetilmeden farklı toplumlarca her zaman örnek alınmıştır. Örneğin Batı, Sezar, Büyük İskender ve Kral Arthur'un kahramanlık hikayeleri ve karakteristik özellikleri üzerine yoğunlaşırken, Doğu'da ise Atilla, Cengiz Han ve Fatih Sultan Mehmet üzerine benzer çalışmalar yapılmıştır. Bu kahramanların kimisi olağanüstü mücadele kabiliyetiyle savaş kazanırken, Atilla ise zekası ve gücünü aynı doğrultuda kullanarak günümüz Avrupa'sının şekillenmesini sağlamıştır. Bu özellik, Atilla'nın farklı toplumlarca benimsenmesinin en büyük tecellisi olmuştur. Atilla, Avrupalılar tarafından barbar olarak görülse de, Macar halkı ve Türk tarihi açısından bir kahraman olarak anılmaktadır. Ancak Atilla nasıl anılırsa alınsın, bugünkü Orta Avrupa görüntüsüne, görkemli yapılara, göçlere, savaşlara, akınlara ve istilalara neden olarak tarihe damga vuran büyük imparatorlar arasındaki yerini almıştır. Atilla'nın fiziksel özellikleri. Avrupa'yı dize getiren liderin fiziksel özelliklerine bakıldığı zaman, öncelikle böyle bir kahramandan bahsedildiğinde, görüntüsünün oldukça heybetli olduğu düşünülür. Fakat Atilla boyu ile değil, kurnaz zekası ve öngörüsü sayesinde tarih sahnesinde kendinden söz ettirmiştir. Atilla kısa boylu, geniş omuzlu, büyük başlı, küçük gözlü, seyrek sakallı, basık burunlu ve yağız yüzlü birisidir. Daima başını arkaya doğru tuttuğu ve etrafına her zaman dikkatle baktığı için herkese inatçı ve emredici bir karakter hissi vermiştir. İyi bir at binicisi olan Atilla, bu özelliğine koyunların üzerinde talim yaparak kavuşmuştur. Aynı zamanda ok, yay, kılıç, kırbaç ve kement kullanmasını çok iyi bilirdi. Bu yetenekler Hun toplumu içerisinde geleneksel yetenekler olsa da hükümdarlar için iyi öğrenilmesi gereken becerilerdi. Atilla, çocukken bacaklarıyla bir atın karnını sıkıştırıp üzerinde duracak kadar kuvvetlenince kadınların meskeni olan arabaları terk ederek muharip saflara karışmıştır. Öncelikle yiğitlere yani usta savaşçılara çırak oldu. Daha sonra yiğitler gibi at üstünde yaşamaya başladı. Zamanla ok çekmekte, kement atmakta ve kılıç kullanmakta herkesten daha fazla maharet kazandı. Dolayısıyla bu serbest ve ateşli hayatı onu pişirip olgunlaştırarak tam bir lider yapmıştır. Atilla'nın sinirli karakter yapısı. Atilla, daima başını arkaya doğru tuttuğu ve etrafına her zaman dikkatle baktığı için herkese sert, inatçı ve asabi hissiyatını vermekteydi. Bir şeye kızdığı zaman yüzü değişir, gözleri müthiş bir şekilde parlamaya başlardı. Hiç kimse onun bu hiddetine karşı koyamazdı. Atilla bu özelliğini bazı durumlarda düşmanlarını etkilemek ve onlara karşı avantaj sağlamak için de kullanırdı. Atilla, vücutça kısa olmasına rağmen çok heybetli ve ihtişamlı bakışlarıyla etrafındakilere dehşet saçan, söyledikleri emir ve talimatları emrindekilere harfiyen yaptıracak otorite ve sertlikte bir karakter yapısına sahipti. Hun toplumunda Atilla'nın konumu. Genel itibariyle toplum içinde Atilla'nın yandaşları çoktur. Çünkü Atilla onları yaptıkları işlerle çok iyi bir şekilde ödüllendirir ve onlarla yakın ilişkiler kurardı. Bu durum çevresindeki insanların beğenisini toplardı. Kırsal yaşamda cömert bir hükümdar, zayıf ve başarısız bile olsa birçok yandaşı olurdu. Dolayısıyla bir hükümdarın güçlü ve yabani savaşçıları elinde tutabilmesi için onları iyi beslemesi ve ödüllendirmesi gerekmekteydi. Atilla, siyasi ve sosyal politikaları gereği ganimetlerden en büyük payı onlara verirdi. Atilla,
ölünceye kadar askerlerine ve halkına cömert davranmış ve onların hayat standartlarını yükseltmek için çalışmıştır. Tüm bunlarla birlikte Atilla, cömert ve eli bol hareket etmesi gerektiğini bilirdi. Çünkü ancak bu sayede toplumda disiplin ve düzenin sağlanabileceğini düşünmüştür. Böylece bu durum Atilla'nın toplumdaki değerini ve konumunu daima arttırmıştı. Atilla'nın seferleri. 1. Balkan Seferi. Nilco, Doğu Roma ile yapılan savaşı şöyle ifade etmiştir. Fitili ateşleyen Bizans oldu ve Hun dinamiti patladı. Karşı taraf adına konuşmak gerekirse Atilla ile savaşacak halleri ve güçleri yoktu. Hun orduları Margus'un teslim alınmasından sonra Tuna civarındaki bölgelere yürümeye devam etti. Milattan sonra 442 yılında Atilla, ağabeyi Bileda ile hızlıca Balkanlara doğru sefere başlamıştı. Balkanlar böyle şiddetli ve muhteşem bir Türk hücumuyla ilk defa karşılaşmıştı. Hun baskısı ilerledikçe ilk başta Belgrad düştü. Sonrasında Sava Nehri geçilerek Mitrovica ele geçirildi. Bundan sonra Hun orduları Trakya tarafından hücum ederek Missa ve Sofya şehirlerini ele geçirdi. Nitekim bütün Balkan Yarımadası'nın yukarı kısımlarını istilaya uğratmışlardır. Neticede Atilla ve ağabeyi Bileda 1. Balkan Seferi'ni başarılı bir şekilde sona erdirmiştir. 2. Balkan Seferi. Milattan sonra 447 yılına doğru Atilla'nın Doğu Roma politikasının daha da sertleştiği görülmektedir. Çünkü 1. Balkan Seferi'nden sonra İmparator II. Theodosius, Balkan Yarımadası'nda Hunlara karşı bir savunma hattı oluşturma girişiminde bulunmuş ve Nomus'u görevlendirerek yeni bir düzenlemeye girişmişti. Diğer taraftan Doğu Roma'nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, salgın hastalıklar ve Büyük İstanbul depremi gibi faktörler sebebiyle Roma perişan bir durumdaydı. Bu durumu göz önünde bulunduran Atilla'nın asıl amacı Doğu Roma'yı kesin bir şekilde hakimiyeti altına alarak Batı Roma'ya yönelmekti. Mektuplaşmalar ve yapılan görüşmeler sonucunda II. Theodosius Atilla'nın isteklerini geri çevirince Atilla ordusuyla Tuna'yı geçti ve jeopolitik konumu gereği Tuna Nehri'nin kilit bölgesi olan Ratarya'ya saldırdı. Ayrıca Gregory, II. Theodosius'in Atilla'ya karşı politikasını şöyle anlatmıştır. II. Theodosius, egemenliği sekteye uğramasın diye Atilla'ya vergi vermekteydi. Ancak şimdiye kadar Atilla'ya ödediği vergiler sebebiyle pek çok senatörü üzmüştü. Marquinhos yönetime gelir gelmez bu uygulamaya son verdi. Bu nedenle Atilla Bizans'a saldırmakta tereddüt etti. Onun yerine çok büyük bir alanı talan ederek hıncını çıkaracağı batıya doğru ilerlemeye koyuldu. Bu sırada saldırıyı her aşamada daha da güçlendiren Atilla, Hun ordusu ile birlikte Nibolu civarındaki Osem Kalesi'ni ablukaya aldı. Hun orduları güneye inerek buradan Sofya ve Filibe'yi zapt edip Edirne'yi kuşattı. Daha sonra Hun ordusu Silistre ve Breslav'ı ele geçirerek İstanbul'a doğru yöneldi. Lüleburgaz, Gelibolu ve Akbaş liman şehrini fethettiler. Artık Hun tehlikesi başkent İstanbul'u tehdit etmekteydi. Doğu Roma, Hunlar karşısında tamamen etkisiz kalmıştı. Prens Aspar komutasındaki güçlerin milattan sonra 447 yılında Gelibolu'da Hunlara mağlup olması Roma için her şeyin sonu olmuştu. Bunun üzerine imparatorun Doğu ordusundaki senatörü Anatolius vasıtasıyla Büyükçekmece'de Hunlar ve Doğu Romalılar arasında barış görüşmeleri yapılmıştır. Milattan sonra 447'de Anatolius Barışı diye bilinen barış anlaşması imzalanmıştır. Bu maddeler, Hunlarca esir edilen Romalılar ve çeşitli sebeplerle ülkelerini terk eden Hunlar, Doğu Roma Devleti'ne kabul edilmeyecektir. Romalı mülteciler ve esirler için Doğu Roma Devleti kişi başına 8 altın fidye ödeyecektir. Hunların hakimiyeti altında bulunan kavimlerle hiçbir koşulda Doğu Roma Devleti işbirliğinde bulunmayacaktır. Doğu Roma Devleti ile ticari faaliyetlerde eşit şartlar altında bulunulacaktır. Yapılacak ticari faaliyetler için belirli bölgelerde bir araya gelinecektir. Belirli sınır kasabalarında ise ticari faaliyetler devam edecektir. Romalılar tarafından 300 libre altın olarak belirlenen vergi,
700 dirhem olarak tahsil edilmeye başlanacaktır. Yapılan anlaşmanın devamlılığını sağlayacak ve anlaşma şartlarına her iki tarafta koşulsuz biat edecektir. Margos Anlaşması'nın sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir. Atilla tarafından ortaya sunulan şartların Doğu Roma İmparatoru II. Theodosius tarafından aynen kabul edilmesi, Türklerin bölgedeki üstünlüğünü ortaya koymuştur. Doğu Roma Devleti bölgede Türklerin hakimiyetini kabul ettiğini yinelemiştir. Romalıların Türklere ödediği vergi miktarı arttırılmış, yapılan anlaşmadan Türkler her koşulda karlı çıkmıştır. Batı Roma Seferi Atilla, M.Ö. 452 yılında önce Pannonia'ya doğru hareket etti. Daha sonra Etius tarafından az bir kuvvetle müdafaa edilen Hulya Alplerinin darboğazlarından geçti. Çeşitli problemler ve sıkıntılar sebebiyle Romalıların sonuncusu Etius, çok geçmeden Atilla'nın ilerlemesi karşısında bir varlık gösterememişti. Bu durumu değerlendiren Atilla, bölgedeki yerleri kolaylıkla ele geçirdi. Bu sorunsuz ilerleyiş, kontrollü bir şekilde Aquileia şehrinin surlarına kadar devam etti. Bu şehir, imparatorluğun doğu sınırlarını müdafaa eden bir konumda yer almaktaydı. Bu nedenle şehir çok iyi korunmaktaydı. İmparator Atilla çok geçmeden şehri kuşattı. Ancak şehir Hun akınlarına karşı 3 ay direnerek orduda hiç teslim olmayacak hissi uyandırdı. Dolayısıyla bu psikolojik durum askerlerin ümidini ve inancını azaltmaktaydı. Bu durumu çok geçmeden fark eden Atilla, bazı kaynaklara göre askerlerine şehirden uçup giden bir leyleği göstererek "Bu şehir artık bir leyleği bile koruyamaz, biz bu savaşı kazanacağız" diyerek askerleri üzerinde oluşan olumsuz havayı çok geçmeden dağıtmıştır. Nitekim bu eylem yaklaşık 3 aydır kuşatılan şehrin ele geçirilmesini sağlamıştır. Şehir düştükten sonra Atilla İtalya'ya girmiştir. Altinum, Padua ve Concordia gibi şehirleri ele geçirdikten sonra ordusu ile birlikte rotasını Vicentia, Verona, Brescia, Bergamo ve Milano gibi şehirlere çevirmiştir. Bu şehirlerden kendisine kapılarını gönüllü olarak açmayan şehirleri ateşe vermiştir. Bu nedenle çoğu şehir teslim olmayı tercih etmiştir. Atilla'nın bu politikası daha önce de bahsedildiği gibi "ya kabul edersiniz ya harp" söyleminin gelişen olaylar üzerinde önemli bir etkisi olduğunun göstergesidir. Atilla kanadında bu gelişmeler yaşanırken tehlikenin gittikçe arttığına şahit olan Batı Roma çok geçmeden Doğu Roma'dan yardım istedi. Atilla ile daha önce karşılaşan tecrübeli Doğu Roma ile yapılan görüşmeler sonucunda Batı Roma İmparatoru 3. Valentinius senatoyu toplama kararı aldı. Alınan senato kararıyla milattan sonra 450 yılında konsül ve gözde senatörlerinden Aminius önderliğinde Roma şehirlerinin valisi Trigetius ve Papa 1. Leo Atilla'ya elçi olarak gönderildi. Elçiler Atilla ile görüşerek barış istediler ve sonunda istediklerini elde ettiler. Hristiyanlık aleminin en büyük ruhani şahsiyeti Papa, Atilla'nın yanına gitmeden önce özel törenlerde giyilen özel tören elbisesini giymiş ve Büyük İmparator'un huzuruna öyle çıkmıştı. Atilla, Roma topraklarına tekrar girdiği zaman Ravenna önlerinde Papa 1. Leo tarafından karşılanmıştır. Görüşmenin at sırtında yapılmasını isteyen Atilla ve Bileda'ya karşı Roma elçileri de atta kalmamak için bu teklifi kabul etmiştir. At sırtında uzun süre oturmamış ve hiç müzakere yapmamış olan Roma elçilerinin zor halleri Atilla ve Bileda için eğlence ve alay konusu olmuştur. Bu konu üzerinde iki farklı düşünce tespit edilmesine rağmen tek gelişme Atilla'nın Papa 1. Leo tarafından karşılanması ve hakimiyetinin tüm Roma dünyasına kanıtlamış olmasıdır. Tüm bu gelişmelerden sonra Romalılar getirdikleri esirleri Hunlara teslim ettiler. Atilla'ya hakimiyetinin göstergesi olarak bol miktarda altın verildi. Daha sonra Atilla egemenliğini pekiştirip Roma'dan ayrıldı. Avrupa Fatihi Atilla'nın ölümü. Milattan sonra 453 yılında Atilla
İtalya'dan dönerken yolda sarı saçlı, mavi gözlü, beyaz tenli ve son derece güzel bir kızla karşılaşmıştı. Bu kız Burgundların prensesi Ildiko'ydu. Prensese Cermen efsanelerinde Hildegard ismi de verilmekteydi. Atilla bu kızla evlenmek istemesi üzerine prensesi de Macaristan'a götürmüştü. Atilla, İtalya seferinin yorgunluğu geçtikten sonra düğün hazırlıkları için emrindekilere talimat verdi. Düğün günü geldi ve öncelikle yemek faslı başladı. İri et parçalarının altın tabaklarda dolaştırıldığı Hun usulü büyük bir ziyafete prensesler, prensler, subaylar, rütbeli memurlar ve halk katılmıştı. Atilla her zamanki gibi sadelik timsali, sade bir çanakta yemek yiyordu. Sınırsız yiyecek, içecek, şiir okumalar ve gösterilerle gecenin yarısına kadar eğlence sürdü. Eğlence devam ederken Atilla, Ildiko'yu daha fazla bekletmeden odasına geçti. Düğün sırasında çok fazla neşelenmiş ve gevşemiş olan Atilla, şarap ve uykunun verdiği ağırlıkla sırt üstü uzanmıştı. Her zaman başına geldiği gibi burnundan oluk oluk kan akmaya başladı. Kanın normal akış yolları engellenince bu kanlar nefes borusuna inerek Atilla'nın hayatına son verdi. Ertesi gün güneş gökyüzünün tepesinde yükseldiğinde Atilla'nın adamları kuşku içerisindeydiler. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde Prenses Ildiko'nun korkudan odanın bir köşesinde durduğunu, Atilla'nın ise kanlar içerisinde kaldığını gördüler. Fakat Atilla'nın hiçbir yerinde yara bere izine rastlanmamıştı. Bazıları eşinin babasının intikamını almak için onu öldürdüğünü söyler. Ama Atilla'nın bedeninde hiç yara izi yoktu. Bazıları ise babasına sinirlenen oğullarının Atilla'yı öldürdüğünü söyler. Atilla'nın romantik ve efsanevi ölümünün açıklanması ise doğal nedenler sonucudur. Roberts, bu durumun nedenini aşırı heyecan sonucu ortaya çıkan iç kanamaya dayandırmaktadır. Tüm bunlarla birlikte Atilla'nın cenazesi de düğünü kadar görkemli olmuştur. Atilla, Avrupa'da Hunların babasıydı. Öyle ki Atilla Hunların kolu kanadı, birlik ruhunun kalesiydi. Atilla, Türklerin töresine uygun yuh merasimi yapıldıktan sonra defnedildi. Cenaze ile ilgili rivayetlerden birisi şöyledir. Atilla'nın cesedi 3 çeşit madenin alışımından yapılmış 3 kat tabutun içine konularak Tuna Nehri'nin suyu başka bir tarafa çevrilmiş ve tabut nehrin dibine konulduktan sonra su tekrar yatağına bırakılmıştır. Atilla'nın nerede gömülü olduğu dolayısıyla mezar yeri bilinmemektedir. Çünkü Atilla'nın cenazesine katılanlar hükümdarın mezar yerinin bilinmemesi ve öğrenilmemesi için topluca öldürülmüştür. Mezar araştırmaları ise Tuna'nın çok uzun oluşu ve pek çok ülke sınırları içinde aktığı için bürokrasi kaynaklı engeller çıkmasından dolayı yapılamamıştır. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.